Merhabalar, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz, ne güzel. Bu Ramazan akşamındaki öykümüz 1 Temmuz 1927 günü başlasın. Boğaz'ın kıyısındayız. Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Önemli bir gün. Neden? Çünkü Atatürk 8 yıl sonra ilk kez İstanbul'a dönmüştür. 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuruyla ayrılmış ve 8 yıl aradan sonra yine deniz yoluyla, Ertuğrul yatıyla, ama bu sefer kuzey rotasından değil, Boğaz'ın Marmara girişinden İstanbul'a gelmiş ve Dolmabahçe Sarayı'na konuk olmuştur. O gün çok önemli. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk sarayın duvarlarındaki resimleri inceliyor ve bir tablonun karşısında öylece kala kalıyor. İtalyan ressam Zonaro'nun bir tablosudur bu. Zonaro, 2. Abdülhamit döneminde sarayın baş ressamıydı. Çok iyi bir ressamdı Zonaro. Atatürk öylece bakıyor tabloya. Tablonun adı Hücum. Gördüğü nedir? Adı üstünde. Bizim askerler süngüyle hücum ediyorlar. Yerde şöyle yere yatmış ölü Yunan askerleri. Öylece bakıyor ve diyor ki tabloya zarar vermeyecek bir şekilde şu yerdeki insanların üstünü kapatın. Neden efendim dediklerinde şu karşılığı veriyor. Ben burada Yunan halkının ölü çocuklarıyla mı bir arada yaşayacağım? Ve tablonun üstünü kapattırıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndan son çıkışı ise elbette ki son yolculuğu için oluyor. Tarih 19 Kasım 1938. Atatürk'ün naaşı ay yıldızlı bayrağımıza sarılı bir top arabasının üstünde 10 tane siyah at çekiyor ve Atatürk son yolculuğuna uğurlanıyor Dolmabahçe Sarayı'ndan. Her taraf insan, o kadar çok insan ki evleri bütün pencerelerinde, çatılarında, bütün sokakların en tepesine kadar insanlarla dolu, salkım saçak her yer. Sarayburnu'na gidecek, oradan bir muhribe konacak naaşı, Zafer Muhribidir ve Haydarpaşa önlerine demirli olan Yavuz Isı onu son yolculuğuna çıkaracak. İzmit'e gidecek Yavuz, oradan trene konulacak naaş ve Ankara. Güzergah bu. 3,5 saatte alıyor bu yolu Atatürk'ün naaşı. Dolmabahçe'den Sarayburnu arasına 3,5 saatte ulaşabiliyor. Bu arada geçen zamanda her 5 dakikada bir Yavuz, o şanlı Yavuz, şiirlere, türkülere girmiş olan Yavuz adlı gemimiz top atışı yapıyor. Her 5 dakikada bir. Sarayburnu'na varıyor ve bayrağı sarılı naaşı indiriliyor. Zafer Muhribine konuluyor. Zafer de onu alıyor, Yavuz'a götürüyor. Hep diyorum ya, hayatımızın zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetlerdedir. Yavuz'da görev yapan bir denizcimiz, Abdülkadir Almaç. Atatürk'ü karşılayanlardan biri. Atatürk'ün naaşı Yavuz'a konuluyor. Ve Yavuz top atışlarıyla İstanbul'dan ayrılıyor. Kıyıda herkes, bütün İstanbul gözyaşları içinde. Onu bir daha görmeyecekler. Ve görevini yapıyor Yavuz'umuz. İzmit'e geliyor. İzmit'te Atatürk'ün naaşı Yavuz'dan indiriliyor. İşte o an Abdülkadir Almaç adlı denizcimiz yerde bir şey fark ediyor. Atatürk'ün naaşın üstüne konulan şöyle metalden yapılma bir çelenk vardı. Ondan bir çiçek düşmüş Yavuz'a. Onu alıyor denizcimiz Abdülkadir Almaç ve onu hayatı boyunca saklıyor. Atatürk'ün son yolculuğuna kalan belki de tek parça. Ne mutlu bana ki benim bir Cumhuriyet Müzesi kurma hayalini, benim o hayalimi duyan Sayın Abdülkadir Almaç'ın güzel ailesi diyor ki Sunay Bey, bunun yeri elbette ki o müze olacaktı. Yıllarca bizim evimizin duvarında asılı kaldı. Babamın Yavuz'dan aldığı o metal çiçek. Atatürk'ün son yolculuğunda naaşının üstünde duran, çelenkten kopan metal bir çiçek.
Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Yani böylesine kopmadı. Yani o taşınma esnasında kazara kopmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bilerek bu çiçeği Yavuz'a verdi. Abdülkadir Almaç'ın eşi Afife Hanım öyle güzel bir iş yaptı ki. Bunu ben de bilmiyordum. Müthiş bir şey. Bir gelenekmiş. Denizcilerimizin geleneği. Kocası Yavuz'da görev yapan Afife Almaç, eşinin hani o denizcilerin o güzel bembeyaz şapkaları vardır ya, o şapkanın üst kısmını işleyerek bir sehpa örtüsüne dönüştürmüş. Bu denizcilerimiz arasında bir gelenekti bir zamanlar. Yani öyle eskiyen şapkalara atmak yoktu. Yıllarca nice seferlere çıkan, görev yapan denizcilerimizin başının üstünde taşıdığı şapka eskiyince atılmaz, bir hatıra olarak işlenir ve masaların üstüne konurdu. Evet, haklıyım değil mi? Hayatın zenginliği hisse senetlerinde değil, hissi senetlerdedir. Bir Mahya ışıklarının daha sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte bu masanın etrafında, bu güzel sokakta birlikte olmak dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola.